kalın derili hastalarda burun ameliyatı çok sorulan bir konu. Dolayısıyla kalın derili hastalarda neye bakıyoruz? Herkes şöyle bir elini burnuna götürüyor, kalın derili miyim acaba diye. Bir de daha ciddi tedavi gerektiren hastalarımız var. Sivilce için kullanılan bir takım ilaçlar var. Kalın derili hasta ile ince derili hasta arasındaki en önemli fark. Herkese merhaba, Doktor Göksel. Bugünkü YouTube videomuzun konusu kalın derili hastalarda burun ameliyatı. Çok sorulan bir konu ve bu böyle basit bir soru-cevap videosuna sığmayacak kadar da aslında geniş bir konu. Çünkü kalın derili hasta dediğimiz zaman herkes şöyle bir elini burnuna götürüyor, kalın derili miyim acaba diye. Kalın derinin de kendi içinde ayrı ayrı tipleri var işin doğrusu. Her kalın deri birbirinin aynı değil. Dolayısıyla kalın derili hastalarda neye bakıyoruz? Bir kere deriniz yağlı mı? Ergenlikte sivilceli bir ergenlik geçirdiniz mi? Bu yağlı deri acaba ameliyat sonrasında nasıl bir reaksiyon verir? Genel olarak burun ameliyatı bir küçültme ameliyatı olarak olmasa da kalın derili hastaların çoğu burunlarını küçültmek için geliyorlar. Ne yapıyoruz? Burnunda kemer varsa kemerini düzeltiyoruz. Burnucu işte kaba görünüyorsa onu inceltiyoruz. İskeletiyle ilgili bir sürü değişiklik yapıyoruz. Ama küçülen iskeletin üzerinde kalın bir deri varsa o küçülen iskelete oturamayabiliyor. Bol gelebiliyor, fazla gelebiliyor. Deriniz ince ise onu daha kolay beceriyor, daha güzel yerine oturuyor. Ama kalınsa ve özellikle yağlı bir deri varsa bizim bu derileri yönetmemiz lazım. Yönetmekten kastımız nedir? Öncelikle ameliyat öncesinde başlıyor bu iş. Bir takım özel kremler, tedaviler, losyonlarla derinizin bu yağlı özelliğini düzeltmeye çalışıyoruz. Bir de daha ciddi tedavi gerektiren hastalarımız var. Dermatoloji yani cilt hastalıkları uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz çoğu zaman ve onların önerdiği ilaçları kullanıyoruz. Mesela sivilce için kullanılan bir takım ilaçlar var. Özellikle ilaç ismi söylemiyorum. Burada çünkü bir ilaç reklamı yapmak gibi bir amacımız yok ama sivilce ilaçlarının bir kısmı bizim ameliyat öncesinde aylarca hastalarımız için verdiğimiz ilaçlar olabiliyor. Böylece yağlı hücrelerin hacminin küçülmesi, derinin hacminin, bu hücrelerin hacminin küçüldüğü için de derinin incelmesini sağlıyor. Ameliyat sonrası için derimizi hazırlamış oluyoruz. Kimi durumlarda bir hazırlık gerekmeyebiliyor ama ameliyat sonrasında cildin verdiği reaksiyonu da göz önünde bulundurarak aynı ilaçları ameliyat sonrasında kullanmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla 3'e ayırırsak kalın deriyi, yağlı, yağ bezlerinin böyle kabardığı, sivilceli, sivilceye çok müsait, yağlı kalın derilerden bahsediyorsak bunlar da işte sivilce ilaçları, bir takım losyonlar, kremlerle ön hazırlık bazen de ameliyat sonrasında ilaç kullanarak yönetebiliyoruz. Ayrıca kortizonlu bir takım ilaçlar kullanmamız da gerekebiliyor. İkinci grup dermis dediğimiz derinin kendi böyle dış tabakasındaki kalınlık. Bu hastalarda tabii bu sivilce ilaçları ya da yağ tedavisi işe yaramayacaktır. Bu hastalarda da burnun yeni oluşturulacak şeklinin hacmini ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani burnu çok küçültemeyebiliyoruz. Hani bir mit var ya böyle kalın burunlu derili hastaların burunlarının ameliyat olursa güzel olmaz. İncelmez, küçülmez. Öyle bir şey yok. Deri tipinize göre ayarlama yapılırsa burnunuz güzel olur. Yüzünüze de yakışır. Sorun çıkmaz. Ama bunun baştan saptanması çok önemli doktorunuz tarafından. Dolayısıyla bu ikinci tip dediğimiz kalın dermisli hastalarda da cerrahi tekniği ona göre ayarlıyoruz. Yani küçültmekten daha çok deriyi gererek daha ince, daha zarif göstermeye çalışıyoruz. Bir de üçüncü tip var. Bizim cilt altı sımas dokusu dediğimiz bu cilt altı bağ dokusunun kalın olduğu hastalar. Onlarda da gene hem cerrahi teknik hem ameliyat öncesi ve sonrası ilaç kullanımı epey bir işe yarıyor. Yalnız tabii şunu altını çizmek lazım. Hastalarıma hep söylüyorum. Kalın derili hasta ile ince derili hasta arasındaki en önemli fark sonuç değil. Sonuçta biz eninde sonunda sonuç elde ederiz. En önemli fark sabır. Çünkü kalın derili hastanın öncesinde ilaç kullan, sonrasında ilaç kullan, yok masaj yap, yok işte kontrole gel, gerekirse kortizon enjekte et, gerekirse ağızdan kortizon kullan gibi bir süreci var. Takip süreci ve biraz sabırla bekleme süreci var. Eğer bu konuda sabırsız bir karakterseniz ve deriniz kalın yağlı bir deri ise bu ameliyat size göre olmayabilir. Ama ben sabırlı insanımdır, dediklerinize uyarım, her denileni yaparım, gözümü göze alırım bunları diyorsanız tabii ki kalın derinin doğru yönetimiyle iyi sonuç elde etmek mümkün. Bunun yanında ince derili hastalar çok mu şanslılar? Çok ince derili hastalar da çok şanslı değil. Onlar da her türlü girinti, çıkıntı, kıkırdan, yapısını, attığınız dikişin düğümünü bile gösterebilen derilerle de uğraşıyoruz bazen. Onlarda da tam tersi farklı işlemler yapıyoruz. Kamuflaj işlemleri yapıyoruz. Bazen fasyalar koyuyoruz cilt altında ki kamuflaj sağlansın. Kontürler daha böyle yumuşak gözüksün diye. Sonuç olarak özetlemek gerekirse kalın derili hastaların burun ameliyatı ince derili hastaların burun ameliyatından farklı.
Ancak kalın deri diye tek bir deri tipi yok. Bu da kendi içinde bir takım fragmanlara ayrılıyor. Yani doğru bir teşhis ile derinizin tipi belirlenip de doğru tedavi görürseniz burun ameliyatından güzel sonuç elde edersiniz. Sorularınız varsa çekmek istediğimiz ya da konuşmamızı istediğiniz soruların alt tarafa yorum olarak bırakırsanız ben de o konular hakkında yeni videolar çekerim. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Rino İstanbul hesabından. Burada ya da burada bilmiyorum. Nereye tarafa koyacak burayı da o karar verecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.